Herkese merhaba, En İyi Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için Standoff isimli filmi özetleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Burt isimli genç kız, amcasıyla birlikte anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa geliyor ve istemeden de olsa bir tetikçinin vahşetine tanık oluyor. Cenaze töreni sırasında tetikçi birçok kişiyi ortadan kaldırıyor. Burt uzaktan tetikçinin hareketlerini görerek kamerasıyla fotoğraf çekiyor. Sonrasında tetikçinin görüş alanına Burt'un amcası giriyor ve tetikçi onun da işini bitirince Burt kaçmaya başlıyor. Kaçan kızı fark eden tetikçi onun da peşine düşüyor. Burt Carter adında yalnız bir çiftçinin evine ulaşıyor. Carter de çok düşünmeden kızı yanında saklamaya karar veriyor. Tabanca kullanan tetikçi Carter'ı bacağından vuruyor. Karşılık olarak da Carter eski bir tüfekle ateş eden tetikçiyi karnından yaralıyor. Carter'ın evine giren tetikçi birinci katı ele geçiriyor. Carter ve Burt ise üst kata sığınıyor. Sonrasında Carter Burt'ten yan odadan birkaç ampul getirmesini istiyor ve ampulleri kırarak tetikçinin yukarı çıkmasını zorlaştırmak için merdiven basamaklarına cam kırıklarını serpiyor. Daha sonra Burt Carter'a mezarlıkta olanları anlatıyor, ayrıca tetikçinin fotoğraflarının elinde olduğunu da söylüyor. Carter fotoğraf filmini sararak, kızdan onu tuvalet rezervuarına saklamasını istiyor. O sırada alt katta tetikçi Carter'ın askeri üniformalı bir fotoğrafını görüyor, fotoğrafta ayrıca Carter'ın eşi ve oğlu da yer alıyor. Tetikçi Carter'la alay etmeye başlıyor, Carter ise oğlunun kazara düşüp başını taşa çarparak öldüğü günü hatırlıyor. Adam oğluna yeterince dikkat etmediği için kendini suçluyor ve bunun sonucunda eşiyle ayrıldıklarını düşünüyor. Diğer yanda ise şerif yardımcısı mezarlık yakınında terk edilmiş arabaları fark ediyor. Tetikçi ise o sırada Carter'ın kısa süre önce eşine yazdığı mektubu buluyor. Görünüşe göre bu bir veda mektubu olabilir. Çünkü yazılardan anlaşılacağı gibi Carter intihar etmeyi düşünüyormuş. Zaten acı çeken adamla alay etmeye devam eden tetikçi, tabancasından susturucuyu çıkarıyor ve ateş açıyor. Şerif yardımcısı silah sesini duyuyor ve sesin geldiği Carter'ın evine doğru geliyor. O sırada Carter'ın evindeki ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Carter bunun arızalı ve dengesiz jeneratörden kaynaklandığını biliyor ve eğer tamir etmezse, akşam olunca ev karanlık olacak ve tetikçiyi göremeyecekler. Adam jeneratörü tamir etmekle vakit kaybetmemeye karar veriyor, üstelik mevcut durumda bu zaten mümkün değil. Bunun yerine adam kızın üst kattaki pencereden kaçmasına yardım ediyor. Fakat o sırada şerif yardımcısının geldiğini gören tetikçi, kapıdan ateş ederek onu yaralıyor. O sırada camdan inen Burt, tetikçiyi görünce korkuyla ikinci kata Carter'ın yanına geri dönüyor. Carter ile yaşanan sözlü atışmada tetikçi Carter'ın sadece bir mermisi olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu hipotezini test etmek isteyen katil, şerif yardımcısını işkenceye maruz bırakarak Carter'ı alt kata inmesi için zorlamaya çalışıyor. Fakat Carter hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden tetikçi polisin işini bitiriyor. Bir süre sonra evde şüpheli bir sessizlik oluşunca Carter Burt'un saklanmasını istiyor ve kendisi keşif yapmak için gidiyor. Aşağıda tetikçinin ayakkabılarını çıkardığını görünce Carter, katilin çatıdan ikinci kata geçtiğini anlıyor ve hemen onun peşinden gidiyor. Katilin gafil avlandığı bir anda bir ampul parçasına basıyor ve ardından merdivenlerden aşağıya düşüyor. Bu duruma iyice sinirlenen tetikçi evi yakmayı düşünüyor. Ancak bulduğu Carter'ın cep telefonu aklına gelince bu fikrinden vazgeçiyor. Gece ilerledikçe Carter endişeli bir arkadaş gibi davranarak tetikçinin karısını aradığını anlıyor. Tetikçi, Carter'ın arabayla gelen eşini rehin alıyor ve Burt ile takas etmeyi teklif ediyor. Carter tüfeği Burt'a veriyor ve eğer katil üst kata çıkarsa nereye ve nasıl ateş etmesi gerektiğini önceden anlatıyor, sonrasında da kendisi aşağı iniyor. Carter'ın tek başına aşağı inmesine sinirlenen tetikçi onu dizinden vuruyor, o sırada beklenmedik bir şekilde Burt de aşağı iniyor. Tüfeği sımsıkı tutan kız, Carter'ı korumaya kararlı görünüyor, aniden evde ışıklar yanıp sönmeye başlayınca tetikçinin dikkati dağılıyor ve Carter elinde bıçakla ona saldırıp, boynuna birkaç kez saplıyor, tetikçi de ateş etmeye fırsat bulunca Carter'ı yaralıyor. O sırada Carter'ın eşi polis ve ambulansı arıyor. Burt ise ölmekte olan tetikçiye yaklaşarak tüfekle onu öldürmeye hazırlanıyor. Fakat tetiğe bastığında kız çocuğu merminin olmadığını fark ediyor. Tetikçi de Carter'ın tüm bu süre boyunca onu kandırdığını ve aslında ilk harcanan mermi dışında hiç mermisi olmadığını anlıyor. Her şeyin bittiğini anlayan tetikçi de kızı öldürmekten vazgeçiyor ve tahtalı köye doğru yol alıyor. Burt de Carter'ın yanına geliyor ve ona ölmemesini söylüyor. Kısa bir süreliğine bilincini kaybeden Carter de kendine gelince, Burt ve eski eşi ona sarılıyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp, yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.